Herkese selam arkadaşlar. Batman Nightfall animasyonu yayınlandı ve yayınlandığından beri de biz izleyemiyoruz. Çünkü neden? Prime henüz eklemedi. Dilerim ki en kısa sürede ekler. Öncelikle bu video Batman Nightfall animasyonuna dair spoiler içerecek. Ancak çizgi romanlara dair spoiler içermeyecek. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim için çok kıymetli. Ve siz de görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Ben Saadet, hoş geldin. Hazırsan başlayalım. Öncelikle animasyonla ilgili genel birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu animasyon bence Warner Bros. Animation'ın şu ana kadarki en sert ve tonu en dengeli animasyonlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ama çizgi roman ve animasyon arasında müthiş farklılıklar vardı. Eğer animasyonları sevdiysen çizgi romanlara bakmanı da öneririm. Çünkü şöyle bir durum var. Çizgi romanlarda çok derin veriliyor her şey arkadaşlar. Karakter derinlikleri çok fazla. Ama animasyonda bu mesela çıkartılmış. Aslında çizgi roman tarafı her karaktere belirli bir zaman ayırıyor. Belirli sayfa ayırıyor. Ve bu süreçte de tüm karakterlerin derinlikleri neyi, neden yaptığı çok daha iyi işleniyor. Fakat animasyon tarafında bunun tamamını neredeyse en azından part 1'lik kısım için söyleyebiliriz ki beyin için daha çok kullanılmış. Ve animasyonda çizgi romanlardaki çoğu yer kesilip atılmış ve animasyona eklenmemiş. Yani eğer animasyonu sevdiysen çizgi romanlara bayılırsın. Ben karakterinin işleniş ve geçmiş hikayesi bence acayip başarılıydı. Çünkü hani karakterin korkutucu ve zeki bir tehdit olduğunu bize alenen yansıttı. Bane karakterinde çok önemli bir vurgu yapmışlar. Bu karakter sadece kas kütlesiyle değil aynı zamanda zekası ve hırsıyla da bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Bunu var ya çok iyi vermişlerdi. Bu tonu ben gerçekten beğendim. Çizgi romanlara belki de en yakın bulduğum yer tam olarak Bane karakterinin işleniş şekliydi. Şunu da söylemek istiyorum. Animasyon ve çizgi romanlar birbirinden farklıydı derken kastettiğim şey animasyonun çizgi romandan farklı bir yol çizmesi değil kesinlikle. Çizgi romanlardaki çoğu şey birebir alınmış, çoğu şey hatta belki de daha başarılı bir şekilde işlenmiş bile diyebiliriz. Sadece çizgi romanlarda duygusal derinliği veren yerlerin çoğu kesilmiş arkadaşlar. Bahsettiğim şey tam olarak bu. Bane hakkında animasyonun iyi işlediği şeylerden bir diğeri ise stratejik hamleleriyle Batman'i zihnen çökertiyor bu karakter. Yani bu tehditkar yapısını animasyon gerçekten başarılı bir şekilde vermiş. Bane'in origin vurgusu cidden başarılıydı. Çünkü çizgi romandaki Bane karakterinin origin hikayesinin filmin ilk kısmında derinlemesine işlenmesi ve karakterin motivasyonunun sağlam temellere oturtulması bence çok lezzetliydi. Her ne kadar fare yemesine biz maruz kalsak da. Bu arada seslendirme ile ilgili konuşmak istiyorum. Hem Bane hem Batman seslendirmelerine bayıldım. Ya muazzamdı, acayip iyiydi. Ciddi anlamda dublaj sanatçılarının belki de zirve noktalarından bir tanesiydi. O ses tonları var ya ciddi anlamda çok etkiledi. Eminim sizler de izlerken böyle bir içten rahatsızlık duymuşsunuzdur. Ya o sıkışmışlığı ya da o acıyı size bir şekilde ses kalitesi çok iyi bir şekilde vermiştir diye düşünüyorum. Batman Nightfall'da biz Batman'in psikolojik ve fiziksel çöküşünü derinlemesine görmeliyiz. Part 1'de yeteri kadar verildi ama umarım devam part'ta mesela daha çok kat yapılmaz arkadaşlar. Çizgi romanlardaki o önemli ama hızlı geçilmesi gerektiklerini düşündükleri yerler süreye sığmadığı için atılması gerektiğini düşündüğü yerlere biraz daha yer verirler diye düşünüyorum. Yani tamamını olmasa da birazını görmek isterim yine de. Animasyonda Bruce Wayne karakteri zamanla aşınan bir karakter. Bruce Wayne'in arkamdan kaçan düşmanlarını tek tek yakalamaya çalışırken yavaş yavaş tükenmesini görüyoruz. Hem zihinsel bir tükenme hem fiziksel bir tükenmeden bahsediyorum. Yani bunu izlemek de filme harika bir gerilim kattı. Zaten tam olarak da bu yüzden Batman yavaş yavaş tükendiği için, gücü yavaş yavaş azaldığı için, uykusuzluk, vücut yorgunluğu birçok şey hem fiziksel hem psikolojik açıdan Batman'e nüfuz ettiği için bu karaktere zarar verebiliyor diğer karakterler. Animasyonda en çok gerçekçi ve sansürsüz şiddetin bize alenen gösterilmesine ben bayağı bir şaşırdım. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Hani bir şeyi yumuşatacaklarsa, bir şeyin üstünü kapatacaklarsa o bu olur diye düşünmüştüm. Çünkü bundan çoğunlukla kaçınırlar. Aynı zamanda gereksiz esprilere de yer vermemişlerdi. Yani MCU tarzı o şakalar yoktu. Bu da ciddiyetin bozulmaması ve doğrudan çizgi romanın hani o 90'lar kasvetini yakalamasına sebep oldu bence. Korku unsuru da vardı. Bu da en çok nerede vardı? Arkham kaçkınlarının ve Bane'in görüldüğü sahnelerde çok iyiydi ya. Mesela Bane'in karanlıkta varoluşu bile bence bayağı etkileyiciydi. İnanın bana çizgi roman panellerinde bu çok daha tatlı. Keşke şu an Türkçe'ye çevrilmiş olsaydı ve size şu an gösterebilseydim ancak İngilizcesini okuyabilirsiniz ya da internet üzerinden okuyabilirsiniz. Ama ben İngilizcesini okumanızı, sipariş etmenizi öneririm tabii ki de. Bu animasyonda en çok sevdiğim şey brutal dövüş sahneleriydi. Hani ne söylersek söyleyelim, nereden eleştirirsek eleştirelim ama bu sahnelerin çok iyi işlendiği konusunda bence hemfikirizdir diye düşünüyorum. Mesela Batman düşmanlarıyla bir çatışmaya giriyor ve bunun sertliğini bize Batman'in yaralanmasından da hissettiriyor. Hani biz genelde Batman'in karşı tarafı alt etmesiyle biliriz ama burada yavaş yavaş çökmüş bir Batman görüyoruz ve Batman'e gerçekten zarar veriyorlar ve bu zarar hem gerilimi hem aksiyonu hem
o brutal sahnelerin yükselişini bize bence çok iyi bir şekilde veriyordu. Yani iyi bir şekilde derken yansıtma anlamında, yani izleyiciyi hissettirebilme anlamında bence çok başarılıydı. Zaten animasyon o duygusal derinliğe girmediği için sadece bir aksiyon animasyonu gibi de izlenebilir. Çünkü neden? Baştan sona tempo müthiş ayarlanmıştı ve o duygusal sahneler çoğunlukla kırpılmıştı ya da kısa gösterilmişti. Mesela Jason Todd'un ölümü. Hani o paneli bir anda Batman'in flashback'te saniyelik hatırlaması tabii ki de beni etkiledi. Ben biliyorum, keyifli geldi. Burada ben biliyorumdan kastım tabii ki de çizgi roman okuru. Fakat bunu hani hiç bilmeden biri izlese, ya birisi ölmüş, bu da bunun evlatlığı mıymış gibisinden bir sohbet geçebilir. Yani bir soru işareti oluşabilir. Bunun biraz daha açılmasını çok isterdim. Çünkü zaten DC çizgi romanlarının en vurucu olaylarından bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi 78 dakikalık süre sebebiyle çizgi romanda geniş yer tutan bazı yan hikayeler veya detaylı çatışmalar hızlı geçilmiş ya da animasyona dahil edilmemiş arkadaşlar. Eleştirebileceğim tek nokta da benim için en azından burası. Eğer bu çizgi romanları okuduysanız animasyonu beğenmemiş olabilirsiniz. Eğer animasyonları beğendiyseniz çizgi romanlara bayılacaksınız. Batman'in yaralandığında terapistinin yanına gittiğini görüyoruz. Bu karakter de Doktor Chandra Kinsolving arkadaşlar. Fiziksel rehabilitasyon ve alternatif tıp alanında uzmanlaşmış bir doktor aslında kendisi. Yani yalnızca kas yapısını değil, zihin beden bağını da iyileştirebilen bir terapik teknikleri kullanabiliyor bu hatun. Aynı zamanda karakterin özel gücü de var. Metahuman iyileştirme gücünden bahsediyorum. Chandra farkında olmadan kullandığı telepatik ve biyokinetik iyileştirme güçlerine sahip bir karakter. Dokunarak veya odaklanarak hücresel düzeyde dokuları onarabilir. Felçli organları yeniden çalıştırabilecek bir güçte. Bu animasyondaki önemini tam anlamıyla şu anlık görmedik. Bunu ikinci partta göreceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden size kesinlikle spoiler vermeyeceğim. Merak etmeyin. Şimdi bu karakterin Doktor Chandra'nın güçlerinin farkına varan bir üvey kardeş detayımız var. O konuda ne yapacaklar bunu da merak ediyorum. Çünkü farkındaysanız animasyonda Batman büyük bir darbe aldı arkadaşlar. İkiye ayrıldı adam resmen. Tamam, görsel olarak biz ikiye ayrıldığını hissettik, görmedik ama kemik bütünlüğü bozuldu bu adamın. Yani bunun bir şekilde iyileşmesi gerekiyor. Acaba tıp bunu iyileştirebilecek düzeyde mi? Gelelim animasyonun üzerinde durduğu bir diğer cool karaktere. Ama dediğim gibi çizgi romanlarda animasyonda gördüğünüz, o saniyelik gördüğünüz karakterlerin hepsinin üzerinde yeteri kadar duruyorlar. Animasyondaki gibi değil. Fakat Azrail karakterinin üzerinde durmaları da hoşuma gitti. Çünkü animasyonun cool karakterlerinden birisi kendisi. Şimdi bu karakterin bir arka plan ve sistem hikayesi var. Tam anlamıyla bir sistem hikayesinden bahsediyorum. Şimdi Azrail karakteri köktenci bir örgüt tarafından genetik olarak tasarlanmış bir karakter ve hipnotik şartlandırmalarla yetiştirilmiş bir suikastçı. Mesela Azrail karakterine eğilmişken bence geldiği tarikattan bir tık daha bahsedebilirdiniz. Belki Part 2'de bunu yapabilirler ama birinci partta ben bunu görmeyi daha çok isterdim. Yani o Duma tarikatı nedir, ne yapar, niçin vardır gibi soruların açılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Part 2'de açılmazsa bunu Part 2'de konuşalım beraber. Şimdi karakterin şöyle bir de önemi var. Bu çok spoiler değil bence ama yine de bunu bile almak istemiyorsanız 1 dakika videoyu atlayabilirsiniz. Karakterin bir noktada Batman rolünü de devralması gerekiyor. Aslında Nightwing, Dick Grayson alması gerekiyor diye düşündüğümüz yerde John Paul'a veriyorlar bunu. Daha az deneyimli olan birisine. Bunun sebebi de zaten karakterin o içindeki şiddet unsurunu dengeleyebilmesi. Yani bu dengelemede de kastettiğim şey o şiddet dürtülerinin engellenmek istenmesi ve bunu kendi çapında becerebilmesi. İşte tam olarak burada da Batman yine mentorluk yapıyor aslında. Buraya atlayacaklarını düşünmüyorum. Bu karakterle ilgili bir kırılma anı da göreceğiz. Orası da çok keyifli cidden. Orası da beni okurken geren yerlerden bir tanesiydi. Farkındaysanız zaten Azrail karakterinin sürekli zihninde bir sistemin tetiklenme durumu vardı. Mesela kilisede bu tetiklenme yaşandı ya da bir şiddet anında, bir çatışma anında bu yaşandı ve yaşanacak da. Yani yaşanması gerekiyor en azından. Biraz da Robin'den bahsetmek istiyorum burada. Tim Drake önceki Robin'lerden farklı olarak bu ünvanı dedektiflik yetenekleriyle kazanmış bir karakter. Mesela bizim burada gördüğümüz Robin, Batman'in kimliğini kendi çabasıyla, yani Bruce Wayne olduğunu kendi çabasıyla keşfedip öğreniyor. Hatta zaten animasyonda da sırf bu yüzden hani ben Batman'dan daha iyi bir dedektif olduğumu ona kanıtlayacağım gibi vurgular vardı. Nightfall boyunca Bruce Wayne'in aşırı yıprandığını ve zihinsel olarak çöktüğünü ilk fark eden kişi zaten Tim Drake Robin. Bruce'a dinlenmesi gerektiğini söylüyor sürekli ama Bruce'un inatçılığı yüzünden tabii ki de onu durduramaz. John Paul ile biz birlikte gördük fakat bu arada John Paul karakteriyle de bir çatışma durumu olabilir aralarında, yani bence olmalı da. Bunun sebebi de az önce spoilerlı hani 1 dakika atlayın dediğim yerde söylediğim şeyle alakalı. O durumu sorgulayacak kişi aslında bu Robin. Nightfall anlatısında bu karakterin mantığının yeri çok önemli. Batman'in geleneksel ahlak kodlarının ve okuyucunun hani gözü kulağı olan ana köprü karakter olarak işleniyor. Çizgi romanlarda tamamen böyleydi. Bence animasyonda da bunu bu şekilde çok iyi vermişler. Üzerine biraz daha konuşur muydum? Tabii ki de konuşurdum ama devamı
devamını yorumlarda tartışalım istiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. En önemlisi kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.